Evet arkadaşlar, HIV ile ilgili yine çok sayıda soru geliyor. HIV testleri nelerdir? Ne zaman pozitif olur? En erken ne zaman yaptırmalıyım? HIV'in belirtileri nelerdir ve HIV tedavisi nasıldır şeklinde sorularınız var. Onun için bu konuyla ilgili bir video çekelim dedim. Şimdi öncelikle HIV'in biraz belirtilerinden bahsedeyim arkadaşlar. HIV belirtileri nelerdir? Şimdi HIV virüsü arkadaşlar bir RNA virüsü. Aslında zayıf bir virüs ama vücuda girdiğinde ne yapıyor bu? CD4 dediğimiz bir takım hücreler var. İşte T lenfositleri, monosit, makrofaj gibi bu hücrelere giriyor arkadaşlar. O hücreleri zamanla öldürüyor. Onun sonucunda işte eğer tedavi olmazsa kişi, tanı konmazsa yaklaşık işte 10-15 maksimum işte 20 yıl civarında maalesef bağışıklık sistemi çöktüğü için ne oluyor? Ölüm görülebiliyor. Tabii tedavi kısmında birazdan söyleyeceğim. Artık günümüzde HIV ilaçları hemen hemen HIV'den ölümü tamamıyla ortadan kaldırmış durumda. Şimdi HIV virüsü nasıl bulaşır? Biraz bundan bahsedeyim. Başlıca 3 yol var arkadaşlar. Bunlardan birincisi en sık bulaş yolu nedir? İşte hepinizin bildiği cinsel temas, seksüel ilişki. Burada özellikle tabii homoseksüel ilişki risk. Onun dışında her türlü kondomsuz ilişki, cinsel temas, ana bulaş kaynağı yaklaşık %80-90 böyle bulaşıyor arkadaşlar. Onun dışında daha az oranda işte HIV pozitif anneden doğumda bebeğine %30-35 oranında geçebiliyor. Ve artık günümüzde az görülse de kan nakilleri arkadaşlar. İşte hastanelerde HIV pozitif kanla bulaşabilir ya da işte iğne batması HIV pozitif kişinin kanıyla bir şekilde temas sonucunda bulaşabilir. Tabi bu oldukça az görülen bir durum. Şimdi HIV bulaştı. HIV'in ne gibi belirtileri var arkadaşlar? HIV'de belirtiler başlıca 4 safhaya ayrılıyor. Yaklaşık bulaştan 2 ila 8 hafta sonra arkadaşlar bizim enfeksiyöz mononükleoz dediğimiz bir hastalık var. Buna benzer belirtiler oluyor. Ne oluyor işte? Ateş oluyor, boğazınız ağrıyor, lenf bezleriniz, boğaz altındaki ve işte kulak önündeki lenf bezleriniz büyüyebiliyor. İştahsızlık, bulantı, kusma, kas ağrısı, eklem ağrısı gibi böyle gribe benzer bulgular oluyor arkadaşlar. Bazen deride döküntü olabiliyor. Bu bulgular dediğim gibi 2 ile 8 hafta sonra oluşuyor ve geçiyor. Ondan sonra asemptomatik dönem dediğimiz arkadaşlar yaklaşık 3 yılla 8 yıl arasında bir sürede hiçbir belirtinin olmadığı asemptomatik bir dönem oluyor. Daha sonra vücutta yaygın lenf bezlerinin büyümeye başladığı bir dönem oluyor ve tedavi olmazsa da 4. devre AIDS dediğimiz işte kazanılmış immün bağışıklık yetmezlik sendromu demek bu. AIDS dediğimiz bağışıklık sisteminin çökmesiyle arkadaşlar fırsatçı enfeksiyonlar ve bir takım kanserler oluyor. İşte nedir? Tüberküloz gelişiyor hastada. İşte beyinde bir takım mantar enfeksiyon oluyor. Kapasil sarkom dediğimiz bir cilt kanseri oluyor. Birçok herpes zoster denen birçok viral enfeksiyonlar olabiliyor. Kişi bu enfeksiyonlardan ve işte bu fırsatçı enfeksiyonlardan ve kanserlerden maalesef bağışıklık sisteminin çökmesiyle tedavi olması ölebiliyor. Şimdi HIV tedavisinden bahsedeyim biraz. Günümüzde arkadaşlar HIV tedavisinde oldukça yüz güldürücü gelişmeler var. Kullanılan ilaçlar oldukça etkili. Son 2-3 yıldır yapılan çalışmalarda hatta bu ilaçların arkadaşlar HIV virüsünü saptayan bir test var. HIV-RNA diye. Burada eğer virüs saptanamayacak seviyeye inmişse arkadaşlar o kişi artık HIV bile bulaştırmıyor. Yani dolayısıyla bu tedaviler oldukça etkili. Yaşam süresini hemen hemen normale çekiyor. Erken tanı ile işte tedavi başlanırsa ne oluyor? HIV virüsü artık çoğalamıyor vücutta ve AIDS safhasına geçemiyor. Evet, HIV böyle arkadaşlar. İşte belirtisi nedir? Tanısı nasıl konulur onu birazdan anlatacağım. Tedavisi nasıldır? Bunu kısaca öğrenmiş olduk. Nasıl bulaşır öğrenmiş olduk. Bir sonraki videoda size asıl HIV testlerini de anlatacağım. Bununla ilgili sorunuz varsa yine videonun altından bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.